Bir düşünün, eğer bir devlet insan zihninin sınırlarını aşabildiğini fark etseydi ve bunu kanıtlayan raporları elinde tutsaydı, Bu bilgiyi gerçekten kamuoyuyla paylaşır mıydı? Yoksa sessizce saklayıp yalnızca işe yarayan kısmını mı tutardı? CIA'in Stargate projekti tam olarak bu sorunun merkezinde yer alıyor. Uzaktan görme adı verilen bu deneylerde bazı denekler hiç bulunmadıkları yerleri tarif etti. Gizli askeri tesisleri, yabancı ülkelerdeki hedefleri, kapalı kapılar ardında yürütülen operasyon alanlarını. Ancak aynı proje içinde kimsenin konuşmak istemediği, raporlardan özellikle çıkarılan ve sessizce görmezden gelinen başka oturumlar da vardı. İşte bu video, CIA'in anlatmayı tercih etmediği o karanlık oturumları ele alıyor. Bu proje kamuoyuna anlatıldığı şekliyle yalnızca birkaç deneyden ya da meraklı bilim insanlarının sınırları zorlayan çalışmalarından ibaret değil. Bazı oturumlarda denekler fiziksel olarak hiç bulunmadıkları yerleri tarif edebiliyor. Gizli askeri tesisleri, yabancı ülkelerdeki hedefleri, kapalı kapılar ardında yürütülen operasyon alanlarını ve hatta henüz yapılmamış denemeleri. Ancak aynı projenin içinde raporlara asla girmeyen, detayları özellikle bulanık bırakılan ve sessizce arşivlerin en karanlık köşelerine gömülen başka oturumlar da var. CIA'in Stargate projesi adı verilen uzaktan görme deneyleri, bugün hala genellikle başarılı örnekler üzerinden anlatılır. Mars oturumları, doğru hedef tespitleri, şaşırtıcı biçimde örtüşen detaylar. Tüm bu anlatılar, projenin işe yaradığı izlenimini güçlendirir. Fakat bu anlatıların arkasında konuşulması tercih edilmeyen bir başka gerçek yatmaktadır. Peki ya işe yaramayanlar? Peki ya tamamen kontrolden çıkan seanslar? Ya da sonuçları yüzünden üstü kapatılan oturumlar? Bu video, CIA'in anlatmayı tercih etmediği bu kısmı ele alıyor. Uzaktan görmenin başarısız olduğu, yanlış yönlendirdiği ya da doğrudan tehlikeli sonuçlar doğurduğu Stargate oturumlarını. Stargate Project, Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden birinde başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'nin psişik casusluk ve bilinç temelli istihbarat yöntemleri üzerine çalıştığına inanıyordu. Eğer bu doğruysa, savaş artık yalnızca füzelerle, tanklarla ya da askerlerle değil, insan zihniyle de yürütülüyordu. CIA ve Pentagon için bu ihtimali görmezden gelmek mümkün değildi. Risk alınmalıydı. Bu nedenle seçilen denekler, Gateway Process benzeri yöntemlerle bilinçlerini bedenlerinden ayırmaya çalıştı. Sessiz, izole edilmiş odalarda, dış uyaranlardan tamamen koparılmış şekilde, gözleri kapalı halde seanslara girildi. Deneklere çoğu zaman yalnızca bir koordinat, bazen tek bir kelime ya da kod adı verildi. Geri kalan her şey bilinçlerine bırakıldı. Bazı raporlarda sonuçlar etkileyiciydi. Ancak bu başarı hikayeleri tüm gerçeği yansıtmıyordu. Birçok uzaktan görme oturumunda denekler tamamen yanlış yerler tarif etti. Örneğin CIA arşivlerinde adı açıkça geçen Pat Price adlı denek, bir oturumda hedef olarak verilen koordinatlarda devasa yeraltı tesisleri gördüğünü raporladı. Price, metal yapılar, silindirik odalar ve yoğun askeri hareketlilikten söz ediyordu. Ancak sahadaki doğrulama ekipleri bu tariflerin büyük bölümünün gerçekle örtüşmediğini belirledi. Haritalarla uyuşmayan yapılar, var olmayan tesisler, gerçekle ilgisi olmayan detaylar raporlara girdi. Daha da çarpıcı olan ise aynı hedef için yapılan iki ayrı seansın tamamen zıt sonuçlar vermesiydi. Bir denek betonarme bir askeri kompleks tarif ederken, bir diğeri aynı noktayı boş bir arazi olarak tanımlıyordu. CIA için bu durum son derece ciddi bir problemdi. Çünkü istihbarat dünyasında yanlış bilgi, hiç bilgi olmamasından daha tehlikelidir. Yanlış bir hedef, yanlış bir operasyon ve geri dönülmez siyasi ya da askeri sonuçlar anlamına gelirdi. Uzaktan görme bu haliyle güvenilmez bir araca dönüşmeye başlamıştı.
Ancak asıl rahatsız edici olan yalnızca başarısızlık değildi. Bazı oturumlar, başarısız olmanın ötesinde doğrudan alarm verici sonuçlar doğurdu. Ingo Swan'ın dahil olduğu bazı seanslarda deneklerin hedef kavramını tamamen kaybettiği, farklı zaman dilimlerine ait görüntüleri aynı anda raporladığı kaydedildi. Swan, seans sonrasında gördüklerini ayıklamakta zorlandığını ve gerçek ile algı arasındaki sınırın silindiğini ifade ediyordu. Bazı Stargate oturumlarında deneklerin psikolojik durumlarında belirgin bozulmalar gözlemlenmeye başladı. Seanslardan sonra yoğun kaygı, kimlik karmaşası, gerçeklikten kopma hissi ve kontrol kaybı raporları tutuldu. Bazı denekler, seans sırasında gördükleri görüntülerin oturum bittikten sonra da devam ettiğini, gerçek hayatla iç içe geçtiğini iddia ediyordu. Bu noktada uzaktan görme, yalnızca işe yaramayan bir yöntem olmaktan çıktı. Aynı zamanda potansiyel bir tehdit haline geldi. Çünkü denekler neyin gerçek, neyin zihnin bir üretimi olduğunu ayırt edemez hale geliyordu. Bu da bilinç üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler yaratabileceği anlamına geliyordu. CIA arşivlerinde yer alan bazı belgelerde bu tür oturumların özellikle detaylandırılmadığı dikkat çekiyor. Raporlar kısa tutulmuş, sonuçlar belirsiz ifadelerle geçiştirilmişti. Başarılı görünen seanslar ayrıntılı biçimde anlatılırken, başarısız ve sorunlu olanlar birkaç satırla geçiştiriliyor ya da tamamen yok sayılıyordu. Bir diğer büyük problem ise tutarlılıktı. Aynı deneklerin ard arda yapılan seanslarda tamamen zıt sonuçlar üretmesi, CIA analistlerini çıkmaza sürükledi. Bazı oturumlarda deneklerin verdikleri bilgilerin %100 doğru olduğu iddia edilirken, takip eden seanslarda aynı kişiler basit hedefleri bile tanımlayamaz hale geliyordu. Bu durum, uzaktan görmenin bilinçli bir yetenekten çok, kontrolsüz bir zihinsel süreç olabileceği şüphesini güçlendirdi. Uzaktan görme deneyleri, aynı koşullar sağlandığında bile aynı sonuçları vermiyordu. Aynı denek, bir oturumda son derece isabetli bilgiler aktarırken, bir sonraki seansta tamamen alakasız görüntüler rapor edebiliyordu. Bu durum, projeyi bilimsel açıdan savunulamaz hale getiriyordu. Kontrol edilemeyen, tekrar edilemeyen bir yöntem, askeri ve istihbari sistemlere entegre edilemezdi. Zamanla CIA ve Pentagon içinde şu soru daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Uzaktan görme gerçekten işe yarıyor muydu, yoksa sadece istatistiksel rastlantılar mı abartılıyordu? Başarı olarak sunulan örnekler, seçilmiş birkaç oturumdan mı ibaretti? Bu soruya net bir cevap verilemedi. Çünkü eldeki veriler hem evet hem hayır diyordu. Bazı oturumlar şaşırtıcı derecede isabetliydi. Ancak aynı kişiler başka seanslarda tamamen başarısız olabiliyordu. Bu belirsizlik, Stargate Project'in geleceğini mühürledi. Sonunda Stargate Project resmen kapatıldı. Kamuoyuna açıklanan gerekçe, yöntemin operasyonel olarak güvenilir olmamasıydı. Ancak belgelerin satır aralarında asıl nedenin kontrol kaybı ve öngörülemezlik olduğu açıkça hissediliyor. Bugün geriye dönüp bakıldığında Stargate Project'in neden susturulduğu daha net görünüyor. Bu proje ya hiç işe yaramıyordu ya da işe yaradığı noktada kontrol edilemeyecek kadar tehlikeli bir güce dönüşüyordu. Peki CIA hangisinden korktu? Başarısızlıktan mı yoksa gerçekten başarmaktan mı? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak bir şey kesin. Stargate Project'in kamuoyuna anlatılan yüzüyle arşivlerde kalan gerçek yüzü aynı değil. Bir sonraki adımda ise şu soruya daha da yaklaşacağız. Eğer uzaktan görme kontrol edilemiyorsa, CIA neden zihni doğrudan kontrol etmeye yöneldi? Bu da bizi tarihin en karanlık ve en tartışmalı projelerinden birine götürüyor. Çünkü Stargate Project kapatıldıktan sonra CIA'in bilinçle olan ilgisi sona ermedi. Aksine yön değiştirdi. Uzaktan görme kontrol edilemiyordu. Sonuçlar tutarsızdı. Denekler psikolojik olarak zarar görüyordu. Ve en önemlisi, bu yöntemle elde edilen bilgiler
asla %100 güvenilir değildi. İşte tam bu noktada CIA için daha tehlikeli ama daha kontrol edilebilir bir fikir öne çıktı. Eğer bilinç serbest bırakıldığında kaosa sürükleniyorsa, belki de onu yönlendirmek gerekiyordu. Belki de sorun zihni serbest bırakmak değil, onu parçalamak, yeniden şekillendirmek ve itaatkar hale getirmekti. Bu düşünce CIA'yı uzaktan görmeden çok daha karanlık bir yola sürükledi. Deneklerin bilinci bedenlerinden ayırmak yerine doğrudan zihinlerini hedef alan deneyler başladı. Hafıza silme girişimleri, kişilik bölme testleri, hipnoz, kimyasal maddeler ve ağır psikolojik baskılar devreye girdi. Bu noktadan sonra konu artık Stargate değil, MK Ultra'ydı. Ama tam burada durup şu soruyu sormak gerekiyor. Eğer Stargate Project gerçekten kapatılmasaydı, Eğer bu deneyler tamamen rafa kaldırılmak yerine farklı bir biçimde devam ettirilseydi, bugün ne olurdu? bu soruya verilecek cevaplar net, tek ve kesin değil. Ancak CIA'in geçmişteki yaklaşım biçimine bakıldığında birkaç olası senaryo kendini göstermeye başlıyor. Birinci ihtimal şu olurdu: uzaktan görme doğrudan bir istihbarat aracı olarak değil, yardımcı, destekleyici bir sistem haline getirilirdi. Yani tek başına karar verici değil, başka verilerle birlikte kullanılan bir sinyal kaynağına dönüşürdü. Bugün büyük veri analizlerinde, yapay zeka destekli tahmin sistemlerinde ya da davranış modellemelerinde gördüğümüz yaklaşımın çok erken bir prototipi gibi. İkinci ihtimal daha rahatsız edici. Uzaktan görme, bireysel yeteneklere bağlı olmaktan çıkarılıp, teknolojik olarak stabilize edilmeye çalışılırdı. Bilincin doğal haline güvenmek yerine onu yönlendiren, filtreleyen ve belirli bir hedefe kilitleyen sistemler geliştirilirdi. Bugün nöroteknoloji, beyin bilgisayar arayüzleri ve algı manipülasyonu üzerine yapılan modern çalışmalarla olan benzerlikler burada dikkat çekiyor. Üçüncü ve en karanlık ihtimal ise şudur: Stargate Project, bağımsız bir proje olarak değil, daha geniş çaplı bilinç araştırmalarının bir alt başlığına dönüştürülürdü. Yani uzaktan görme tek başına değil, algı yönetimi, dikkat kontrolü ve zihinsel yönlendirme gibi alanlarla birlikte ele alınırdı. Bu noktada hedef artık bilgi toplamak değil, algıyı şekillendirmek olurdu. Bugün resmi olarak uzaktan görme deneylerinden söz edilmiyor. Ancak insan zihni, dikkat, algı ve karar mekanizmaları üzerine yürütülen çalışmalar hiç olmadığı kadar hız kazanmış durumda. Daha sofistike, daha dolaylı ve daha az görünür yöntemlerle. Elbette bunların hiçbiri doğrudan Stargate Project'in devamı olarak adlandırılmıyor. İsimler değişiyor, yöntemler değişiyor, teknolojiler gelişiyor. Ama temel soru aynı kalıyor: İnsan bilinci ne kadar yönlendirilebilir? Belki de Stargate Project gerçekten başarısız olduğu için değil, sorulması bile tehlikeli sorulara yaklaştığı için kapatıldı. Ve belki de bugün o sorular artık farklı isimler altında çok daha sessiz bir şekilde sorulmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.